Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Dünyanın altı. İnsanlık tarihinin gözden kaçmış bir başka katmanı mı, yoksa hala anlamlandıramadığımız dev bir bilmece mi? Yeryüzünün derinliklerinde, kimsenin gitmediği, görmediği, hatta aklına bile getirmediği yerlerde kilometrelerce uzanan tüneller bulunduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu tüneller, sadece birkaç ülkeyle sınırlı değil. Almanya'dan başlıyor, Türkiye'ye, İran'a, hatta Güney Amerika'ya kadar uzanıyor. Üstelik bu geçitler öyle basit, tesadüfi oyuklar değil. Simetrik, düzgün, bazen labirent gibi karmaşık, bazen de şaşırtıcı derecede düz bir şekilde uzanıyor. Peki ama neden? Kim, ne zaman ve ne amaçla bu dev yeraltı ağlarını inşa etti? Bu soruya bilim insanlarının kesin bir cevabı yok. Geleneksel arkeoloji bu yapıların çoğunu savaşlardan kaçmak için inşa edilmiş sığınaklar olarak tanımlıyor. Ancak bazıları o kadar büyük, o kadar karmaşık ki bu açıklama yeterli gelmiyor. Düşünün, taş devrinden önce yaşadıkları varsayılan toplulukların, on binlerce ton taşı kazıyıp, böylesine devasa tüneller açmış olması. Hangi teknolojiyi, hangi bilgiyi kullanarak bunu başardılar? İlk olarak Avrupa'ya bakalım. Özellikle Almanya, Avusturya ve Fransa'da bulunan ve yüzlerce kilometreye ulaşan bu tünel ağları, 12.000 yıl öncesine tarihleniyor. Evet, yanlış duymadınız, Mısır piramitlerinden, hatta Sümer medeniyetinden bile önceye ait olabilirler. Arkeolog Dr. Heinrich Kasch'un yaptığı araştırmalara göre, yalnızca Bavyera bölgesinde 700'den fazla tünel girişi keşfedildi. Ve bu sadece kayıt altına alınabilenler. Gerisini düşünmek bile zor. Tünellerin yüksekliği genelde 1 metreyi geçmiyor. İçeride yürümeyi zorlaştırıyor ama dikkat çekici olan şey şu, geçitler olağanüstü derecede düzgün. Adeta lazerle oyulmuş gibi. O dönemin teknolojisiyle bu kadar hassas bir işçilik nasıl mümkün olabilir? Bu noktada bazı teoriler devreye giriyor. Kimilerine göre, bu tüneller sıradan insanlar tarafından değil, çok daha gelişmiş bir medeniyetin mirası. Hatta bazılarına göre bu uygarlık, günümüz insanından bile ileri bir teknolojiye sahipti. Peki bu uygarlık kimdi? Nereye kayboldular? Ve neden bu tünelleri inşa ettiler? Bazı araştırmacılar, bu yapıların yalnızca sığınma değil, aynı zamanda iletişim veya ulaşım amacıyla yapıldığını öne sürüyor. Tıpkı bir yeraltı otoyolu gibi. Bir yerden diğerine gizlice geçmek için değil, düzenli bir şekilde kullanılmak için inşa edilmiş. Bazılarında havalandırma kanalları var, bazılarında taş basamaklar ya da odacıklar bulunuyor. Bu detaylar, sıradan kaçış tünellerinden çok daha fazlasını düşündürüyor. Türkiye'ye geldiğimizde, benzer örneklerle karşılaşıyoruz. Kapadokya'daki Derinkuyu yeraltı şehri bunların en çarpıcı örneklerinden biri. 85 metre derinliğe kadar inebilen ve 20.000 kişiyi barındıracak kapasitede olduğu tahmin edilen bu yapı, dev bir mühendislik harikası. Üstelik yer altında okullar, kiliseler, su kuyuları ve havalandırma sistemleri mevcut. Derinkuyu gibi başka yeraltı şehirleri de var, Kaymaklı, Özkonak, Mazı. Bu yapıların hepsi birbirine tünellerle bağlı. Kapadokya'daki bu yeraltı ağları da binlerce yıl öncesine dayanıyor. Peki bu insanlar, neden yerin altına böylesine büyük şehirler inşa ettiler? Dışarıdaki tehlikelerden mi kaçıyorlardı, yoksa yukarıda yaşanamayacak bir şey mi olmuştu? Güneşten saklanmak mı, radyasyondan korunmak mı, yoksa başka bir tehditten uzaklaşmak mıydı amaçları? İşin ilginç yanı, bu tünel yapıları sadece Avrupa ve Anadolu'yla sınırlı değil. Güney Amerika'da, özellikle Peru ve Bolivya bölgelerinde de benzer yapılar keşfedilmiş durumda. Bazıları yüzeyden kilometrelerce aşağıya iniyor ve yer altındaki başka alanlara bağlanıyor. İnka ve öncesi medeniyetlerde yeraltı tanrılarına tapınıldığı biliniyor. Bu tanrılara ulaşmanın yolu da yerin derinliklerine inmekten geçiyordu. Belki de bu tüneller, dini bir ritüelin değil, doğrudan bu tanrılarla iletişim kurmanın bir yoluydu.
Aynı şekilde Mısır'da da, piramitlerin altında yer alan gizli geçitler ve yeraltı odaları hala keşfedilmeyi bekliyor. Sakkara'daki Serapeum, devasa taş lahitlerin bulunduğu yeraltı galerileriyle bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Bu lahitlerin nasıl taşındığı, neden yapıldığı ve neden yerin altına gizlendiği hala tartışmalı. Dünyanın farklı yerlerinde benzer tünellerin bulunması, akıllara ister istemez şu soruyu getiriyor: bu yapıların hepsi tesadüf mü, yoksa küresel bir bilinç ya da ortak bir bilgiye mi işaret ediyor? Aralarında binlerce kilometre, farklı kültürler ve çağlar olsa da neden benzer yapılar tekrar ediyor? Bazı teorisyenler bu durumu, çok eski bir medeniyetin belki de küresel bir uygarlığın kalıntısı olarak görüyor. Atlantis mi? Mu kıtası mı? Yoksa insanlığın resmi tarihten çok daha eskiye uzanan, unuttuğu bir başlangıcı mı var? Bu teoriye göre, insanlık çok daha önce gelişmiş bir aşamaya ulaşmış, ancak bilinmeyen bir felaketle bu dönem sona ermiş. Tüneller, o dönemden kalan tek iz olabilir. Bu düşünce size uçuk gelebilir ama şu soruyu kendinize sormadan edemezsiniz: bugün bile, bu tünellerin benzerini inşa etmek büyük mühendislik gerektirirken, binlerce yıl önce bunu başarmak nasıl mümkün oldu? Bilimsel açıklamalar yetersiz kaldığında, boşluğu alternatif teoriler doldurur. Ve bazen, bu teoriler gerçekte bilimden daha fazla örtüşür hale gelir. Bir başka dikkat çekici detay da tünellerin veomanyetik özellikleridir. Bazı araştırmalar, bu yapıların dünyanın enerji hatlarıyla, yani L hatları ile kesiştiğini gösteriyor. Antik toplumlar bu hatları biliyor muydu? Eğer öyleyse, bu tüneller sadece ulaşım değil, enerji ya da bilinç aktarımı için de kullanılmış olabilir mi? Bazı yerlerde bu tünellerin içinde garip elektromanyetik sinyaller algılanıyor. Bazı cihazlar düzgün çalışmıyor. Hatta içeri giren bazı kişilerin yön duygularını yitirdiği, zaman algısında bozulma yaşadığı rapor ediliyor. Bu tünellerdeki manyetik enerji, zaman ve mekan algımızı mı değiştiriyor? Yoksa bu deneyimler, yer altındaki bilinmeyen bir fiziksel ya da metafiziksel gücün işareti mi? Tüm bu sorulara rağmen, resmi tarih hala aynı çizgide ısrar ediyor: bunlar sadece sığınma tünelleri. Ancak bu açıklama, bu kadar karmaşık yapılar için yeterli değil. Çünkü bazı tüneller hiçbir yerden bir yere gitmiyor. Başlayıp bitiyorlar. Amaçsız gibi görünüyorlar. Onları inşa edenlerin bir noktada çalışmalarını aniden bıraktığı anlamına gelebilir. Peki neden? Bir felaket mi geldi? Yoksa daha büyük bir planın yalnızca küçük bir parçası mıydı bu tüneller? Tüm bu anlatılar, sizi şaşırtmak ya da hayal gücünüzü zorlamak için değil, aslında çok daha büyük bir resmi göstermeyi amaçlıyor. Belki de yerin altı, sandığımızdan çok daha fazla bilgi barındırıyor. Belki de orada, sadece taşlar, topraklar ya da madenler yok. Unuttuğumuz bir geçmiş, bastırılmış bir hafıza, hatta insanlığın kökenlerine dair sırlar yatıyor olabilir. Bugün, teknolojik olarak çok ileri bir çağda yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama yerin altındaki bu dev yapıların şifresini bile çözemiyoruz. Belki de sorun, bakış açımızda. Tüm tarihi bugünden bakarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Oysa belki de gerçeğe ulaşmak için, bilmediğimiz, alışık olmadığımız, hatta korktuğumuz şeylere açık olmamız gerekiyor. Gelin birlikte şu soruyu tekrar soralım: yerin altındaki bu tüneller, sadece geçmişin birer kalıntısı mı? Yoksa hala keşfetmediğimiz, bağlantısını kuramadığımız küresel bir medeniyetin sessiz tanıkları mı? Eğer öyleyse, bu medeniyet kimdi? Nereden geldi? Ve neden geride sadece taş duvarlarla örülü tüneller bıraktı? Cevapları birlikte arayabiliriz. Belki de bu sorular, yeni bir tarih anlayışının kapısını aralayacak. Belki de geleceğimizi şekillendirecek bir geçmiş, toprağın altındaki taşlarda gizlidir. Eğer bu video sizi düşündürdüyse ve dünya hakkındaki bakış açınızı biraz olsun değiştirdiyse, aşağıya yorum bırakın. Sizce bu tüneller gerçekten sadece sığınak mıydı, yoksa çok daha derin bir hikayenin parçası mı? Diğer videolarda görüşmek üzere. Merak etmeyi bırakmayın.